Kefaret örten demektir. Şimdi yazdıracağım cümleyi bence yazın ve anlayın. Kefaret çok karışıyor değil mi akılda? Şu cümle oturduğu anda bitti. Ramazandaki oruç şerri bir mazeret olmadan kasten bozulursa kefaret gerekir. Bundan başka hiçbir şeye kefaret gerekmez. Yemin kefareti ayrı bir şey, onu karıştırmıyoruz. O başka bir konu. Bir insan Ramazan ayında orucu niyet edip tutmuş. Tutulmuş yani içinde orucun. Dışında değil, içinde. Sonra da kasten bozmuş. Kefaret sadece bunun için. Anladınız mı? Bir insan Ramazan ayı içinde niyet edip orucu tutuyor. Sonra şerri bir mazeret olmadan kasten bozuyor. Ne oldu? Bir tek buna kefaret gerekir. Şimdi ben Ramazan orucu tuttum. Sonra da bozdum bir şekilde. Onun kazası var. Ramazanın dışında bayramdan sonra kazasını edeceğim. Ramazanın kaza orucunu da bozdum. Onun da kazası lazım değil mi? Peki kefaret lazım mı? Lazım değil. Neden? Ramazan ayının içinde değilim. Yine tekrar edeyim. Hanefilere göre anlatıyorum. Kefarette tutulması gereken oruç peş peşe 60 gündür. Bu 60 günün arasına Ramazan girdi. 59. günü tuttu. Ramazan girdi. Bir gün kaldı. Yine sıfırdan 60 günü tutmak zorundadır. Bu 60 günün arasına girebilecek tek ruhsat kadınların özel durumudur. Neden anlatıyorum? Kefaret ciddi bir olay. Onu anlayalım diye anlatıyorum. Ama biz kefareti 61 gün diye biliyorduk. Şöyle ekleme yapalım. 60 günü kefaret, bir günü de kaza orucu. O yüzden 61. O yüzden Trabzon diyoruz. Allah Trabzon'a burada denk getirtmesin. Tehlikeli olur. 61 anladınız değil mi? 60 günü kefaret, bir günü de kaza. Peki ben bu Ramazan'ın içinde 3 kez kefaret gerektirecek şekilde orucu bozdum. 3 kez keyfi böyle. Ne yaparım biliyor musunuz? 1.60 kefaretidir. Artı 3 kazası 63 gün tutarım. Yani kaç kez kefaret gerektirecek halde bulunsam bile tutacağın kefaret 1.60 gündür. Zaten o bile başlı başına değil mi? Çok dikkat edilmesi gereken bir meseledir. Biraz zahmetli, zor bir meseledir. Kefaret gerektiren sebepler nelerdir? İlk sebep ağız yoluyla vücuda bir şey almak. Bu aldığınız yemek, gıda olabilir. Tedavi için ilaç olabilir. Özrü varsa ilaç başka bir konuya girecek. Veyahut size lezzet verecek bir şey olabilir. Ne gibi mesela? Sigara gibi. Oruçlusun, dedin ki ben sigarayla orucu bozacağım dedin. Kefaret sana gerekli. Kefaretin birinci şartı ağız yoluyla bir şey girmesi dedik. Onu da örnekledim. İkinci şartı da kişinin eşiyle cima olması. Bunlar haricinde hatalar yaparsanız orucunuz bozulur ama kefaret gerekmez. Kefaret gerektiren olaylar bu olaylar. Bunlar harici yanlış hata yaparsanız orucunuz bozulabilir ama kefaret gerekmez. Mesela örnekleyeyim. Ağız yolu dedik ya ama lezzet vermeli dedik. Ağzıma taş attım. Ağzımda oynarken yuttum gitti. O taşın lezzeti yok ve vücuda menfaati yok. Bu yüzden orucum bozulur. Bozulan orucu gün ve gün kaza edeceğim. Yani birebir kaza edeceğim. Ama kefaret gerekmez. Burundan damla damlattım ve haliyle genzime de gitti. Orucum bozuldu mu? Evet, orucum bozuldu. Ama kefaret gerekti mi? Kefaret gerekmedi. Çünkü ağız yoluyla bir şey almadım. Çok ince bir bilgi. Bir insanın orucu bozuldu. İster kefaret gereksin, isterse kefaret gerekmesin, sadece kaza gereksin. Yine de bir oruçluya benzemeye devam etme şartı olduğundan dolayı akşama kadar bir şey yiyip içmez. Hatta akşama kadar yememesi ve içmemesine vacip diyenler de vardır. Orucu bozdum, o zaman şöyle güzel bir çıtır tavuklu hamburger yok. Akşama kadar yememen, içmemen şarttır. Hatta akşama kadar yememen, içmemen vaciptir. Yer içersen günahkar olursun diyen görüşler vardır. Bilerek tutulmayan oruca kefaret gerekir mi? Bilerek tutulmayan oruç Allah'a isyan saymışlar. Yani hiçbir mazeretin, özrün yok ve diyorsun ki ben oruç tutmuyorum diyorsun. Bu Allah'a isyan sayılmış. Ama ne olursa olsun buna kefaret gerekmez. Çünkü kefaret için Ramazan ayı içinde şerri bir özür olmadan orucu kasten bozman lazım. Burada oruçlu değil ki boz. O yüzden kefaret gerekmez. Bu arada kefaretin anlamını vermiştim. Ne demiştim? Örten. Şöyle diyorlar. Yine bir şekilde bozduğun orucu örtebilen bir şey var. Kefareti var.
kasten tutulmayan orucu örtecek bir şey de yok, kefareti de yok diyerekten, kasten ne orucu ya? Haşa, diyerekten tutulmayan bir orucun Allah'a isyan olup vebalinin çok olduğunu söyleyenler vardır. Bir ufak hatırlatma daha yapayım. Velev bir insan o kafadaydı, şu dersi dinledi, hakikati anladı, eyvah ben ne yaptım dedi, pişman oldu. Asla Allah'ın rahmetinden kimse ümidini kesmesin. O arkadaşlarımız böyle bir halde bile olsa ne yapacaklar? Ramazan'da tutmadıkları oruçları kaza edecekler. Eğer hesapladıkları oruç döneminde kendileri Müslümansa. Eğer Müslüman değildim ben diyorsa kaza etmeye gerek yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kişi ömür boyu nafile tutsa Ramazan'ın orucuna karşılık gelmez diyor. Allah'ın rahmetine sığınalım. O pişman olduğumuz oruçların kazasını edelim. Ama böyle bilinçli haldeyken ya ne orucu demek biraz cüretkarlık olur. Çok dikkat edelim. Kaza orucu. Şunu tekrar hatırlatarak derse başlayayım. Ramazan'ın kaza orucu. Ne demek bu? Ramazan'da tutmadığım oruç. Ramazan'ın kaza orucu kişiye farzdır. İmkanı olup bunu tutmayan ne işlemiş olur? Günah işlemiş olur. Hassas bir mesele. O yüzden nafile oruçlardan önce kaza orucu tutmak önerilmiştir. Şimdi ortaya bir soru çıkıyor. Yani ben kaza orucum varken nafile oruç tutamaz mıyım? Bu soruyu da cevaplayalım değil mi? Bir insan kaza oruçların planını yapmıştır. Bir de Şevval ayına denk gelmiştir. Şevval'in 6 gün orucunu da kaçırmak istememektedir. Bu kişi takatinin yeteceğini düşünüyorsa, inanıyorsa ve planlı bir şekilde gidiyorsa o Şevval ayının 6 gün orucunu yani nafile orucunu tutabilir. Sonra da kazasına devam edebilir. Ama bir kişinin mecali yoksa, çok fazla gücüne güvenmiyorsa kaza orucu varken nafile oruç tutması önerilmemiştir. Nafile olan bir oruca niyet ettin. Daha sonra da nafile orucunu bozdun. Artık onu kaza etmek sana vacip oldu. Bir ek bilgi daha verelim. Bu oruçlarda, özellikle nafile oruçlarda bir taşla iki kuş mantığı yoktur. Ne demek bu? Şevval'in 6 gününe denk geldim. Dedim üf, nasıl güzel bir nafile 6 günlük oruç. Dedim ki bu 6 günü hem nafile tutayım hem de 6 gün kaza olarak tutayım. Böyle bir hakkın yok. Sadece bir tanesini tercih edersin. Ya nafile ya da kaza tercih edebilirsin. Böyle bir şey derse eğer kavi olan tercih edilir. Yani ikisi de olsun dedin. Nafile mi daha kavi, kaza mı? Kaza daha kavi olduğundan bu kaza orucundan düşülecektir. Şimdi daha enteresan bir olay. Nafile oruç vakti geldi mi? Geldi. Şevval'in 6 günlük orucu geldi. Şöyle durdun, düşündün, efkarlı efkarlı semaya baktın. Dedin ki benim zaten kaza orucum var. Nafile tutmayayım dedin. Hem kazayı tutmadın hem nafileyi tutmadın. Şeytanın eskiden sağdan yaklaşması deniyordu. Şimdi böyle dibinde birlikte plan yapması olur bu. Bu mantıktan bizim çıkmamız lazım. Kişi ne yapıyorsa kendisine yapıyor. Sağ solu düşünme, kendine zarar veriyorsun, ahiretine zarar veriyorsun. Allah Azze ve Celle ile yakınlığına, kurbiyetine zarar veriyorsun. O yüzden bu mantıklar sakat mantıklardır. Birini tut, bir zahmet birini tut. Kaza orucu nasıl hesaplanır? Kişi ne kadar kaza orucu olduğunu bilmiyorsa önce hesaplamaya çalışır. Baktı hesaplayamadı. Burada zannı galip devreye girer. Ne demek zannı galip? Baktım böyle, ergenliğim şu yaştan itibaren dedim. Şu yıllarda oruç tutmadım dedim ve kabaca galip olan bir zanla hesap yaptım. Bu şekilde kaza oruçlarını hesaplayabilirsin. Bunun haricinde kaza orucu bir hocayı arayarak hesaplamak zordur. Çünkü hoca da sana aynı şeyleri soracaktır. İşte ne kadar tahmin ediyorsun, ne kadar tutmadığın yıl var olduğunu düşünüyorsun diye soracağından dolayı bu tür şeyler, bu hesaplamalar kime bakıyor? Kişinin kendisine bakıyor. Bunları bir hoca söyleyemez. Bu kaza oruçları hesaplanırken bir meseleyi unutmamak lazım. Allah'ın rahmetini. Oldu biraz hata yaptın, biraz eksik oldu, biraz fazla oldu. Lütfen unutmayın. Allah Azze ve Celle kurallara tabi değildir. Kurallar Allah'a tabidir. Yani sen 2 ayı fazla hesapladın, eksik hesapladın, yanlış hesapladın. Ahirette bir gittin, eksik fazla oldu. Haşa, Allah Azze ve Celle orada yazılanlara tabi değildir. Sen onu razı ettikten sonra o kurallar Allah'a tabidir. Lütfen elimizden geleni yapalım. Daha sonra Allah'ın rahmetini asla ve kat'a unutmayalım böyle işlerde. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git.
Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.